Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Birçoğumuz yeterince param olsaydı cümlesiyle başlayıp pek çok hayalin içerisine dalmışızdır. Aslında burada çok büyük laflar etmeye de gerek yok. Sosyal bir gereklilik olarak para harika şeyler yapabilir. Ultra lüks bir binada harika bir konutunuz olabilir. Ultra süper bir arabaya sahip olabilirsiniz. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla çoğu insanın hayalini kurduğu birçok eğlenceyi yaşayabilirsiniz. Para dünyaya dair pek çok şeyin kapısını aralayabilir, işlerinizi kolaylaştırabilir. Fakat o olmazsa hayattan zevk alamayacakmışız duygusuna kapılmamalıyız. Paranız olduğunda çok seçkin bir restoranda yemek yemek size inanılmaz bir tatmin duygusu verebilir. Fakat elinize sepetinizi alıp doğadan toplayacağınız mantar, ebegümeci ya da kara hindiba ile hazırlayacağınız bir yemeğin yaşatacağı tatmin duygusunu da hafife almamak lazım. İşte bu duyguyu parayla satın alamazsınız. Paranın önemsiz olduğunu, onsuz da yaşanabileceğini filan söylemiyoruz. Fakat tüm dünyada insanların yaşadığı para saplantısına rağmen aslında paranın bile satın alamayacağı şeyler olduğuna, bu yüzden sadece paraya odaklanmamızın yanlış olduğuna işaret ediyoruz. Peki çok paranız olsa ve pek çok şeyi satın alabilseniz bile neleri satın alamazsınız? Bu videoda size bunları anlatıyoruz. Para bir mesken satın alamaz. Para bir ev satın alabilir ama bir ev satın alamaz diye bir söz vardır. İsabetli bir söz. Çünkü çok paranız olduğunda içine konabileceğiniz lüks bir konut satın alabilirsiniz. Bu, çimentodan, kumdan, tuğladan ve diğer inşaat malzemelerinden oluşan bir taş yığınına paranızla sahip olmanız demektir. Fakat aynı parayla bir mesken satın alamazsınız. Çünkü mesken, sükunet bulunan yer demektir. Bu sükuneti ve dinginliği, huzuru parayla satın alamazsınız. Evin harcı nefestir diye başka bir güzel söz daha var. Paranızla en iyi inşaat malzemesinden en güzel konutu satın alabilirsiniz fakat o konuta harç olacak, o konutu meskene çevirecek nefesi satın alamazsınız. Para gerçek dostları satın alamaz. Çok paranız varsa bununla birçok tanıdık satın alabilirsiniz ancak bu tanıdıklar hiçbir zaman sizin gerçek dostlarınız olmayacaktır. Zaten gerçek dostlarınız paranız çok olduğunda bu tanıdıklar kadar çevrenizde bile dolanmazlar. Çünkü onlar sahip olduğunuz para miktarına bakmaksızın sizi seven insanlardır. Paranızla bu tanıdıkları beraber vakit geçirmeye ikna edebilirsiniz ancak bunların sadakati size değil paranızadır. Derin ve anlamlı ilişkiler geliştirmek için sadece para harcamanın dışında dostlara zaman ayırmaya ve empati yapmaya, onların derdiyle dertlenmeye, sevinciyle mutlu olmaya istekli olmanız gerekir. Eğer bunları yapabiliyorsanız paranızla değil gerçekten sizinle ilgilenen dostlar bulabilirsiniz. Bu paranın satın alabileceği bir şey değildir. Para daha fazla zaman yaratamaz. Çok paranız varsa zamanınızı alabilecek birçok ayak işinden kurtulabilir, kendinize ekstra vakit yaratabilirsiniz. Ancak para hiçbir zaman 25. saati satın alamaz. Yani bir gün içinde daha fazla saati parayla yaratamazsınız. Eğer zaman yönetimini bilmiyorsanız, paranızla kurtulacağınız birçok ayak işinden artıracağınız ekstra vakitler bile size yetmeyecektir. Bu nedenle zamanınızı nasıl harcadığınızı dikkatlice düşünmeniz gerekir. Zamanı idare etmek demek, her anı en iyi şekilde değerlendirebilmek, dolu dolu yaşamak ve hayattan keyif almak demektir. Bu arada paranızla kurtulduğunuzu ve ekstra vakit yarattığınızı sandığınız bazı ayak işlerinin bile mutlu bir an yaşatabilecek şeyler olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Yani evde yemek yapma zahmetinden kurtulmak için paranızla dışarıdan en iyi yemekleri sipariş edebilirsiniz fakat kendi pişirdiğiniz yemeğin buharından mutluluk da toplayabileceğinizi, meskeninize pozitif bir nefes olacağını unutmayın. Para iyi sağlık satın alamaz. Ekonomik olarak iyi bir statünüz varsa şüphesiz daha iyi sağlık hizmeti alabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz ilaçlarınızı kolaylıkla temin edebilirsiniz. Fakat parayla daha iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlık satın alamazsınız. Eğer zaman ayırmaya istekliyseniz fiziksel ve zihinsel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Örneğin sağlıklı bir diyet için zihinsel dayanıklılığa sahip olmalısınız. Ayrıca günlük egzersizler yapmak için bir özveriye sahip olmalısınız.
Eğer bu özveri, inanç ve dayanıklılık sizde yoksa bunları da parayla satın alamazsınız. Para yeni bir tutku satın alamaz. Bir şeye gerçekten tutkuyla sarılabilmek istiyorsanız yeni şeyler denemeye istekli olmalısınız. Para asla tutkuyu satın alamaz. Mesela sıra dışı bir sporcu, sıra dışı bir müzisyen veya çok iyi bir aşçı olmak isteseniz bile bunu sadece parayla yapamazsınız. Tutkunuza erişebilmek için paradan daha öte şeyler gereklidir. Zaman ayırmak gibi, çaba harcamak gibi, disiplinli olmayı başarabilmek gibi. Elbette para bu yolda size katkılar sunacak bir araçtır, fakat tutkunuza doğru giden yolda diğer faktörlerin yanında çok gerilerdedir. Para ahlaki değerleri satın alamaz. Moral sahibi olmak her insan için önemlidir. Sırf çok paranız var diye her zaman haklı çıkacağınızı düşünebilirsiniz ama parayla haklılığı satın alamazsınız. Moralinizi yükseltemezsiniz. Parayla dürüstlüğü, sınıfınızı, ahlakı satın alamazsınız. Bunlar yaşam yolculuğunuzda sizin inşa edeceğiniz şeylerdir. Ahlaklı olmanın ne demek olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorsanız etrafınızı olmak istediğiniz insanlarla kuşatmalısınız. Para veya durum ne olursa olsun bu insanlarla vakit geçirmelisiniz. Gerçekten ne olduğunuzu ve neye inandığınızı anlamanın yolu budur. Para itibar satın alamaz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözü vardır. Eskiyen bir eşyanıza bir isim verin. O eşya anında şahsiyet kazanacaktır ve ondan ayrılmak istemeyeceksiniz der. Dünyadaki meta dediğimiz tüm malları satın almak için parayı kullanabilirsiniz. Ancak bu para asla bir itibar satın almaya yetmez. Yani her şeyi satın alabileceğiniz düşüncesi insanlar arasında sizin daha fazla itibar görmenize, takdir toplamanıza yetmeyecektir. Her şeyin satın alınabilir şeyler olduğu düşüncesi etrafınızı sürekli şahsiyetsiz nesnelerle ve samimiyetsiz kişilerle doldurmanızdan başka bir işe yaramaz. Bu yüzden çok paranız olsa bile etrafınızı ne tür şeylerle doldurduğunuza odaklanmalısınız. Para uyumlu çocuklar satın alamaz. Şüphesiz çok paranız olduğunda çocuklarınız için daha fazla imkanlar sunabilirsiniz. Onlar için en yeni aygıtları, en havalı ekipmanları satın alabilir, başka çocukların hayal bile edemeyeceği oyuncaklar satın alabilir, en iyi okullara gönderebilirsiniz. Ancak bu çocuklarınızın çok uyumlu olacağının garantisi değildir. Hatta çocukları için çok para harcayanların sıkça karşılaştığı en yaygın durum şımarık çocuklar yaratmaktır. Bu sorunun önüne geçmek istiyorsanız paranızı çocuklarınıza nasıl harcadığınızı dikkatlice düşünmeniz gerekir. Bunun için zaman ayırmanız, kafa yormanız gerekir. Hop, aldım bitti, çocuğum mutlu diye düşünemezsiniz. Çocuklar için zaman zaman güzel bir şeyler satın almakta elbette yanlış bir şey yok. Ancak bunun çocukları nasıl etkileyeceğine dair kafa yormuyorsanız, onlara para harcarken aynı zamanda moral değerler de aşılamıyorsanız asla uyumlu çocuklar yetiştiremezsiniz. Para bilgeliği satın alamaz. Parayla bilgeliği, entelektüel olmayı, aydın ya da arif olmayı satın alamazsınız. Evinize dünyanın en iyi kütüphanesini kurabilirsiniz. En iyi okullarda eğitim görebilirsiniz. Daha iyi bir bilgi birikim için pek çok imkanı parayla halledebilirsiniz. Fakat tüm bunlara rağmen paranız bu bilgileri alıp kafanızın içine sokmaya yetmez. Bilgelik yolunda, aydın olabilmek yolunda sizi hedefe götürecek en önemli şey inancınız ve çabanızdır. Felsefe size çok para kazandırmaz ama pek çok gereksiz harcamadan kurtarır diye çok güzel bir söz vardır. Bilgelik yolunda ilerleyen bir insan da bir süre sonra paranın ne kadar tali bir unsur olduğunu anlayacaktır. Para yakınlığı satın alamaz. Karşınızdaki insanı gerçekten tanımak istiyorsanız para asla size yakınlık satın alamaz. Para, pahalı hediyeler ve geçici deneyimler satın alsa bile asla karşınızdaki kişiyi gerçekten tanımanıza yardımcı olmaz. Gerçek bir yakınlık duygusu yaratmak istiyorsanız, karşınızdaki kişiyi tanımak için dinlemeniz ve onu anlamanız, empati yapabilmeniz, iki yönlü bir ilişki kurmanız gerekir. Bu paranın asla satın alamayacağı bir şeydir. Para çözümleri satın alamaz. Büyük sorunlarınız olduğunda para asla gerçek çözümleri satın alamaz. Sadece bir yara bandı görevi görür. Bazı sorunlarla karşılaştığınızda geçici çözümler için paranın kullanılabileceği doğrudur. Ancak bu sorunlar gelecek bir zamanda daha cesur, daha kötü ve içinden çıkılmaz şekilde geri dönecektir.
Sonuç olarak hayatınızdaki büyük sorunları gerçekten çözebilmek istiyorsanız ancak zaman, çaba ve anlayışla çözebilirsiniz. Para bunları da asla satın alamaz. Para başkasının takdirini satın alamaz. Parası çok olan bazı insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için hayır kurumlarına bağışlar yaparlar. Sadece paralarını vererek iyi bir şey yaptıklarını zannederler. Bu durumda para önemli olsa da asla bir başkasının takdirini gerçekten satın alamaz. Birinin yaptığınız işi gerçekten takdir etmesini istiyorsanız onlarla zaman geçirmek için istekli olmalısınız. Hayır kurumuna çok para bağışlayan adamın göreceği takdir, o hayır kurumunda gönüllü olarak çalışan, yakınlık kuran, dertleri dinleyen bir insanın göreceğinden asla fazla olmayacaktır. Para iç güzelliği satın alamaz. Çok paranız varsa çılgınca alışveriş yapabilir, afili kıyafetler, makyaj malzemeleri, pahalı ayakkabılar, çantalar ve aksesuarlar alabilirsiniz. Böylece kendinize mükemmel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ancak para bu dış güzelliği yaratsa da asla iç güzelliği satın alamayacaktır. İçten içe kendinizi mutlu hissetmek istiyorsanız daha iyi bir insan olmaya odaklanmalısınız. Bu da paranın satın alabileceği bir şey değildir. Para sadakati satın alamaz. Kendinizi size sadık insanlarla çevrelemek istiyorsanız paranızı nasıl harcadığınıza dikkat etmeniz gerekir. Bir hizmet satın almak istediğinizde paranızı kullanabilirsiniz. İşlerinize koşturan bir ekibiniz, evinizde hizmetçiniz, arabanızda şoförünüz olabilir. Fakat onlarla gerçekten yakınlık kurmaya çalışmaz ve sadece parasını verip kullanabileceğiniz kişiler olarak görürseniz asla size sadık insanlara sahip olamazsınız. Etrafınızda size sadakatle bağlı insanlar istiyorsanız her insanın bir hikayesi olduğunu, kulak vermek gerektiğini unutmamalısınız. Para mutluluğu satın alamaz. Zaman zaman yüzünüzde bir tebessüm oluşması için parayı kullanabileceğiniz doğrudur. Geçici heyecanlar ve efkar dağıtıcı şeyler satın alabilirsiniz. Değişik yerlere gidebilir, ortamlara ve etkinliklere katılabilirsiniz. Bunlar bir an mutluluk duygusu hissetmenize yarayacak olsa bile tatmin duygusu yaratmayacaklardır. Epiktetos'un şu güzel sözünü unutmayın. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değildir. O gittiğiniz yolda taşları nasıl ördüğünüzle ilgilidir mutluluk. Bu noktada para bazı şeyler için bir araç olsa bile sizi asla saf mutluluğa götüremez. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.